Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel şapkamızın, beremizin, kasketli beremizin tarifini anlatacağım. Yapması çok kolay, çok basit bir beremiz. Bu arada kullandığım ipten bu kadar arttı. Yani bir tanesi tam bitti, bir tanesi de bu kadar arttı. Toplamda 150 gram ip kullandım. Onu da videonun başında unutmadan söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde çok şık bir beremiz oldu. İçi de bu şekilde. Ben çiçek tercih ettim. Siz düğme dikebilirsiniz. Yetişkinler için, çocuk beresi değil bu arada. Büyükler için. Evet, beremizi örmeye başlayabiliriz. Evet, ören bayanın atlas ipiyle örüyorum beremizi ve %100 akrilik bir ip. İpimiz 100 gram ağırlığında ve 130 metre uzunluğunda. Renk numarası 113. Evet, 4-5 milim tığla örülmesi öneriliyor. Ben 5 milim tığla öreceğim. Tığ numaram 5. Ucumuzu tutarak örmeye başlayalım. Alın kısmına lastik öreceğim şimdi ben. Bu şekilde halkamızın içinden ilmeğimizi çıkardık ve ipimizi sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Ve en son çektiğim zincire değil, bir önündeki zincirden başlayarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. 4 5 6 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane zincir çekip bu şekilde çevirelim modelimizi. Evet, alın kısmına lastik uygulayacağız ve lastiği bu şekilde iki kanadından batmayacağız. Sık iğnelerimizi yaparken sadece arka kanadından batarak yapıyoruz. Yine arka kanadından hepsine birer tane sık iğne yaparak 7 tane sık iğnemizi yapalım. Burada sonuncuya da yapıyoruz ve 7 tane sık iğnemiz oluyor. Bir zincirimizi çektik ve döndürdük modelimizi. Yine bu şekilde arka kanadından batmıyoruz. İki kanadından da batmıyoruz. Sadece arka kanadından batarak yine 7 tane sık iğne yapacağız burada da. Evet, lastiğimiz bu şekilde oluşacak. Baş çevremizin genişliği, uzunluğu ne kadarsa o ölçüye ulaşana kadar bu şekilde sık iğnelerimizi arka kanadından batarak lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi kaç santim olduğunu ben size ölçeyim eninin. Benim lastiğimin eni 5 santim oldu. Siz de ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar enli yapabilirsiniz. Zincirleri arttırarak 5-5,5 santim oldu. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu lastiğimizi uzatacağız. Başımızın çevresini ölçtüğümüzde kaç santim çıkıyorsa o uzunluğa ulaşana kadar aynı şekilde 7 tane sık iğnemizi arka kanadından batarak öreceğiz. Evet, örüp gelelim. Evet, lastiğimizi bu şekilde örüp geldim. Şimdi eninin ve uzunluğunun ölçüsünü söyleyeyim. Enimiz bu şekilde ördükten sonra 4,5-5 santim oldu. Şu şekilde uzunluğumuzu da ölçünce baş çevremizi ölçüyoruz. Kendimizin ya da kime öreceksek onun. Ve o baş çevresi kaç santimse aynı uzunlukta örüyoruz. Benimkisi 48,5 48-49 santim olana kadar örebiliriz. Bu şekilde.
Şimdi uzunluğumuz bittikten sonra iki ucunu birleştireceğiz. Burada ilk zincir çekerek başladığımız yere, köşeye tığımızı geçirelim ve bu ilmeğimizi buradan dışa doğru çekiyoruz. Bir tane zincir yaptık buraya ve sıradaki zincir boşluğuna batalım ve karşıdaki sık iğnelerin yine bu şekildeki kanadına batmayacağız. Sadece arka kanadına batıyoruz ve kaydırma yapacağız buraya. Hepsine birer tane sıradakine batalım. Arka kanatlarından kaydırmamızı yapalım. Bu şekilde birleştirelim. Sonuncuya ilk başladığımız yer zincire ve sık iğnemizin arka kanadı. Bu ipimiz bu yönde kalsın. Zaten burası ters yönü beremizin. Ve şimdi bu şekilde ön yüzünü çevirelim. Buraya 2 tane zincir çekelim. Evet, 2 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Ve burada bu tepeye, önümüzdeki sık iğnelerin tepesine batarak modelimizi uygulamaya başlayalım. Bu ucumuzu da içinden yürütebiliriz. Bu şekilde 2 kez çıkardık. İkisi tığımızda kaldı. Doluyoruz tekrar. Aynı boşluğa batıyoruz. Bir kez çıkardık. Diğer ikisini bir ördük. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa ilmek çıkardık. Birini ördük. Diğer ikisini ördük. 4 tane tığımız da oldu. Tekrar dolayalım. Aynı boşluğa yine birini ördük. İkisini ördük ve tığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oldu. Bu ilmeklerin hepsini bir seferde örelim. Bu altta yürütmüş olduğumuz uç. Bu yokmuş gibi düşünün. Şimdi burada önümüzde bir boşluk var. Bu boşluğa batarak topumuzu da öne doğru elimizle ittirelim. Bir tane kaydırma yapalım. 2 tane yine zincirimizi çektik. Ve buradaki önümüzdeki boşluktan yine fıstıklarımızı, popcornumuzu yapmaya devam edeceğiz. Ucumuzu da işte yürütüyoruz. Birini çıkardık. İkisini bir çıkardık. Tığımızda 2 ilmeğimiz oldu. Tekrar doladık. Aynı boşluğa 2 kez çıkardık. 3 ilmeğimiz oldu. Tekrar doladık. Aynı boşluğa ikisini beraber ördük. 4 tane ilmek var. Doluyoruz. Aynı boşluğa birini ördük. İkisini ördük. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz olduğu zaman hepsini beraber örüyoruz. Ve önümüzdeki buradaki, isterseniz buradan batın, isterseniz şu tepeden batın. Batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve yine önümüzdeki ilmeklerin ben şu şekilde 2 kanadını tutturuyorum. Şu şekilde batmıyorum. Bu ilmeğe popcornumuzu oraya yapacağım. Bir kez ördük. İkisini beraber ördük. İkisi tığımızda kaldı. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa birini çıkardık. İkisini ördük. Tığımıza doladık. Aynı boşluğa birini ördük. İkisini ördük. Yine aynı boşluğa birini ördük. İkisini ördük. Ve diğer 5 tanenin hepsini bir ördük. Evet, 4 tane, yani buraya ikili trabzan yapmış oluyoruz. Ama 2 kez çıkardıktan sonra üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Ama en sonuncunun hepsini beraber örüyoruz. Yani gösterdiğim şekilde, aklınız karışmasın şimdi. Diğer ilmekten batarak kaydırmamızı yapalım. Yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve önümüzdeki ilmekten modelimizi uygulamaya
devam ediyoruz. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan gibi yapmış oluyoruz. Üçüncüsünü tığımızda bekletiyoruz. Ve tığımızdaki 5 ilmeğe ulaştığı zaman hepsini beraber öreceğiz. Ve bu önümüzdeki ilmekten, yani şurada bir boşluk oluşuyor. Ondan değil, diğerinin şu tepesinden, tek kanadından tutturup kaydırmamızı yaptıktan sonra burada önümüzdeki ilmekten buraya kaydırmamızı yaptık. Buradaki ilmekten şu şekilde ortasından, iki kanadından batarak modelimizi uyguluyorum. 5 tane ikili trabzan ördükten sonra 3. ilmekleri tığımızda bekletiyoruz. Ve hepsini beraber örüyoruz 5'e ulaştığı zaman. Evet, bu şekilde modelimiz, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Kaydırmamızı yapıp 2 zincirimizi çekelim. Evet. Popcornumuz bu şekilde oluşacak. Ya da nohut modeli, istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bu modelimizi uygulayalım. Bir boşluğa popcorn yapıyoruz. Diğer boşluğa kaydırma yapıp 2 zincir çekiyoruz. 4 taneden oluşan bir popcornumuzu yapıyoruz. Evet, bu şekilde modelimizi uyguluyoruz ve gelelim. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp geldik. Bu şekilde yine dörtlü trabzanlarımızı kapattık. Bir seferde bu şekilde ördük. Şimdi burada en son burada yapmış olduğumuz kaydırma vardı buraya çıkarken. O kaydırmaya da batalım. Ve bir tane kaydırma yapalım buraya. Ve şimdi burada önümüzde zincir çekmiştik başlarken burada. O zincirin içinden batarak buraya da bir kaydırma yaparak üste çıkıyoruz. Bir tane zincir çektik. Ve yine buradaki zincir boşluğuna batarak bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve burada birleştirmiş olduğumuz yerde pomponumuzun tepesine denk gelen trabzanımıza da bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna buraya çıkarken zincir yapıp da modelimiz o şekildeydi. O boşluğa da bir sık iğne. Ve burada birleştirmiş olduğumuz yere, tepeye de bir sık iğne. Ve zincir boşluğuna bir sık iğne. Ve bunun tepesine de bir sık iğne olacak şekilde hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Yani bir pomponumuzun tepesine yapıyoruz. Bir de bu zincir boşluğuna yapıyoruz. Bir pompon tepesine, bir zincir boşluğuna olacak şekilde hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı da buraya kadar hepsine sık iğne yapıp gelelim. Bir sıra boyunca sık iğnelerimizi yapıp geldik başladığımız yere kadar. Burada sonuncu popcorn'un tepesine de sık iğnemizi yaptıktan sonra ilk başta yapmış olduğumuz sık iğneye batarak kaydırmamızı yapalım. Ve 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi bu bir trabzan sayılıyor. Aralarda 2 zincir çekip de biliyorsunuz trabzanlara başlamıştık. Ve bunu yaptığımız, kaydırma yaptığımız sık iğnemizde değil, bir sonraki sık iğnemizden tığımızı geçirip ilmeğimizi çıkaralım. Ve ikisini çıkarıyoruz. İkisi tığımızda bekliyor. Yine popcorn modelimizi uygulayacağız burada. Tığımızı doladık. Yine aynı boşluğa, aynı sık iğnenin içine bir ilmek daha çıkardık. İkisini ördük. Üçü tığımızda kalıyor. Tekrar doluyoruz ve aynı sık iğnenin içine bir ilmek çıkardık. İkisini ördük. Dördü tığımızda kalıyor. Tekrar doluyoruz ve aynı sık iğnenin içinden yine bir ilmek çıkarıp ikisini ördük ve tığımızda 5 tane ilmek kaldığı zaman hepsini beraber öreceğiz. Şimdi bu sık iğnemize değil, diğer sık iğneye batarak bir tane kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincir
Ve bu kaydırma yaptığımız sık iğneye değil, bir sonraki sık iğneden batarak yine 4 tane ikili trabzan yapıp popcornumuzu oluşturacağız. Üçüncü ilmeklerin hepsini beraber toplayacağız. 2 tane tığımızda doluyoruz. Aynı sık iğneye ikisini ördük. Üçü tığımızda tekrar doladık. Aynı sık iğnenin içinden yine ikisini çıkardık. Dördü tığımızda ve tekrar aynı sık iğnenin içinden ikisini ördük. Bu 5 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Ve sıradaki sık iğneden batarak buraya kaydırma yapıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. Modelimiz bu şekilde. Yine önümüzdeki sık iğneden batarak 2 3 4 tane ikili trabzan ördük. Üçüncü ilmeklerini tığımızda tutarak beklettik ve hepsini bir seferde ördük. Modelimiz bu kadar basit, hem güzel hem kolay. Bu şekilde ilerleyecek bu sıramızda. Buraya kadar örüp geleceğiz ve burada tekrar bir zincir boşluğuna bir sık iğne, bir popcornun tepesine bir sık iğne, bir zincir boşluğuna sık iğne, popcornun tepesine sık iğne olacak şekilde diğer sırada da bir sıra boyunca sık iğne öreceğiz. Bir sonraki sırada tekrar bu popcorn modelimizi uygulayacağız. Diğer sırada sık iğne, popcorn, sık iğne, popcorn olacak şekilde ne kadar istiyorsak şapkamızın, beremizin boyunu kendi kafamızda ölçerek bu yüksekliğini ayarlayacağız. Giyerek başımıza ya da santim olarak kime örüyorsak ölçerek o ölçüye ulaşana kadar bir sık iğne, bir popcorn şeklinde öreceğiz. Ben de örüp geleyim. Ne kadar ördüğümü, kaç tane popcorn sırası ve kaç santim ördüğümü örüp geldikten sonra size söyleyeyim. Şimdi bu şekilde örüp geliyoruz. Evet, beremizi ben bu boya kadar örüp geldim. Şimdi bu popcorn modellerimizi saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane popcornumuz oldu. Aralarda birer tane de sık iğne sırası yapmıştık. Bu şekildeydi modelimiz. Santim olarak ölçüsünü de söyleyeyim ben. Ne kadar ördüğümü. Evet, 13 santim oldu yüksekliği. Şimdi kesmeye başlayacağız. Birkaç santim de öyle uzayacak. 13 santim benim için yeterli şu an. Şimdi benim bu popcornlarımın sayısı 31 taneydi. Sizinkisi daha çok ya da daha az olabilir. 31 tane popcornum olduğu için yani üçer üçer keserek başlayacağım. Modellerimizi nasıl kestiğimi de anlatayım. Evet, yine kaydırma yapıp 2 tane zincirimizi çekip bir üst sıraya çıktık. 2 tane zincirimizi çektik. Ve bu ilmeğimizi kaydırma yaptığımız ilmeği atlıyoruz ve diğerinden yine popcornlarımızı yapacağız. İkisini çıkardık. İkisi tığımızda kaldı. Tekrar doladık. Aynı boşluğa tekrar 2 tane ilmek yaptık. Üçü tığımızda doluyoruz. Yine aynı şekilde tığımızda 5 tane ilmek olana kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ve 5 tane kalınca hepsini bir seferde ördük. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesinden batarak şu şekilde kaydırmamızı yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık ve önümüzdeki sık iğnenin içinden yine 2 ikili trabzan yapacağız. Diğerlerini bekleteceğiz tığımızda. Aynı altta ördüğümüz modelin aynısı, yani bu şekilde örelim. 2 sefer çıkardık. Üçüncülerin hepsini bir seferde topladık. Ve önümüzdeki sık iğneye kaydırma yaparak popcornumuzu kapatıyoruz. 2 tane yine zincirimizi çektik. Ve önümüzdeki sık iğneye yine popcornumuzu yapalım.
5 tane olduğu zaman hepsini bir ördük. Ve önümüzdekine 1, 2, 3 tane popcorn olmuş oluyor. 3 tane popcorn yaptığımızda bu önümüzdeki sık iğneye değil, diğer sık iğneye batarak buna yapıyoruz kaydırmamızı ve eksiltmiş oluyoruz bir ilmeği. 1, 2 tane zincirimizi çektik ve bir sonraki sık iğneye yine ikişerli trabzanlarımızı yapıp 3. ilmekleri tığımızda beklettik. Yine 4 tane ikili trabzan. Evet, tığımızda 5 tane kalınca yine topluyoruz ve önümüzdeki sık iğneye batarak kaydırmamızı yaptık. 2 zincirimizi çektik ve önümüzdeki sık iğneye yine modelimizi uygulayalım. Ya altta modeli anlattığım için hızlı örüyorum burada. Zaman kaybı hem sizin hem benim olmasın diye. Evet, 5 tane olunca hepsini bir seferde örüyorduk. 1, 2 tane oldu şu an. Yine önümüzdeki sık iğneye batarak burada da kaydırmamızı yapalım. 2 zincirimizi çektik. 3. popcornumuzu yapıyoruz. Ve 5 tane kalınca hepsini bir ördük. Ve 3. popcornumuzu yaptığımız zaman bir sonraki hemen önümüzdeki sık iğneye değil, diğer sık iğneden batarak popcornumuzu bir kaydırmayla birleştiriyoruz. 2 tane zincir çekerek aynı modeli uygulamaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde kesme işlemimiz 3 tane popcorn yapıyoruz. Üçüncüyü toplayacağımız ilmekleri önümüzdeki sık iğneye değil bir sonrakine batıyoruz. Modelimizde bu şekilde kesme işlemi uyguluyoruz. Beremiz istediğimiz yüksekliğe ulaştığı zaman. Evet, bu şekilde kesmemizi tamamlayalım. Buna popcorn yapıyoruz. Buna kaydırma yapıyoruz. Popcorn kaydırma oluyor. Buna denk gelen kaydırmamızı saydığımız zaman 1 popcorn, 2 popcorn, 3. popcornumuzu birleştirirken burada bir tane sık iğne atlıyoruz ki buradaki ilmeğimiz azalmış oluyor. Bu şekilde azaltma işlemimizi uygulayıp gelelim sıra başına kadar örüp geliyoruz. Evet, hepsini 3 azaltarak geldik. 3 taneden sonra yani bir sık iğne atlayarak yaptık kaydırmamızı. Şimdi burada da bu arada kaydırmamızı yapmıştık. Ondan sonra 1, 2, bu 3. modelimiz. Evet, 3.'yü de yapıyoruz. Ve burada kaydırma yaptığımız yere batarak bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Ve buradaki zincir boşluğundan batarak bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve buradaki kesme işlemi olmamış oldu. Yani direkt üste çıkmış olduk. Bu en sonuncuda. Şimdi burada önümüzdeki popcornumuzu birleştirdiğimiz buradaki sık iğnemize batarak bir sık iğne yapalım. Ve önümüzdeki zincir boşluğuna da yine sık iğne yapıyoruz. Hepsine yani birer tane modelimiz bu şekildeydi. Sık iğne yapacağız. Zincir boşluğuna yaptık. Popcornumuzu birleştirdiğimiz yere yaptık. Yine buradaki zincir boşluğuna popcornumuzu birleştirdiğimiz yere kaydırma yaptığımız ve zincirin içine olacak şekilde hepsine sık iğne yapıyoruz. Bu sırada bir sıra boyunca yine sık iğnemizi yapıp bu birinci sık iğneye kadar örüp geliyoruz. Bir sıra boyunca sık iğnemizi yapıp geldim. Şimdi burada ilk başta yapmış olduğumuz birinciden başlayarak yine burada modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Yine 2 tane zincirimizi çektik. Ve battığımız kaydırma yaptığımız ilmeğe değil diğer sık iğnenin tepesinden batarak yine modelimizi uygulayalım.
Tığımızda 5 tane ilmek olana kadar yine ördük ve hepsini topladık. Ve önümüzdeki sık iğneye batarak bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. Ve yine önümüzdeki sık iğneye batarak popcorn modelimizi uyguluyoruz. Evet, tığımızda 5 tane ilmeğimiz olunca hepsini bir seferde ördük. Bir tane popcornumuzu ördük. Bu ikinci popcornumuzdan sonra diğer alt sırada üçüncü popcornda bir tane eksiltme yapmıştık. Şimdi ikinci popcorndan sonra bir tane sık iğne atlayıp diğerine batarak eksiltme işlemimizi yapıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Yine modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bir sonraki sık iğneden batarak modelimizi uygulayacağız. Yani alt sırada 3 popcorn'dan sonra bir tane sık iğne atlayarak kaydırma yapıp eksiltmiştik. Bu sırada 2 tane popcorn yaptıktan sonra kaydırma yaparak eksiltme işlemimizi yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Bir tane. Şimdi bu sıramızda ikinci popcorn'dan sonra bir tane sık iğne atlayarak kaydırma yapıp eksilttik. Şimdi burada da bir tane popcorn yaptık ve önümüzdeki sık iğneden yine devam edelim. Bu popcornumuzu yaptıktan sonra bir tane sık iğne atlayarak eksiltme işlemimizi yapmış olacağız burada da. 5 tane kaldı, topladık ve sıradaki sık iğneyi atlayıp diğerine batarak kaydırma yapıp eksilttik burada da. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. 2 popcorn'dan sonra bir sık iğne atlayarak kaydırma yapıp öreceğiz. Bu sırada da bu şekilde örüp gelelim. Yine 2 popcorn yapıp bir eksilttikten sonra tekrar sıra başına kadar geldik. Ve burada atlamadan bir tane ördüm. 2 zincirimizi çektim kaydırmadan sonra ve önümüzdeki sık iğneye batarak yine buraya 4 tane trabzanımızı yapalım. Ve tığımızdaki 5 tanenin hepsini bir seferde örüyoruz. Ve buradaki kaydırma yaptığımız yere batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Ve buradaki zincirin içine yine kaydırmamızı yaparak sıramızı birleştirdik. Bir tane zincirimizi çektik. Ve bu önümüzdeki sık iğneden başlayarak sık iğnelerimizi yapalım. Bir tane kaydırma yaptığımız ilmeğe, bir tane zincir boşluğuna, bir tane kaydırma yaptığımız ilmeğe, bir tane de zincir boşluğuna olacak şekilde bir sıra boyunca burada yine sık iğne uygulayacağız bu sırada. Evet, bu sıramızı da sık iğne yaparak buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi ördük. Ve yine burada birinciye yapmış olduğumuz ilmeğe batarak zincirimize kaydırma ile birleştirdik sıramızı ve bir zincirimizi çektik. 2 zincirimizi çektik. Ve bu kaydırma yaptığımız ilmeğe değil diğer sık iğnenin tepesinden yine popcorn modelimizi uygulayalım. 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yapmış olduk ve 5.'nin ilmeklerin hepsini bir seferde çektik. Şimdi burada her popcorn'dan sonra bir tane sık iğne tepemize atlayacağız ve diğerine batarak bir kaydırmamızı yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Önümüzdeki sık iğnenin içine yine popcorn modelimizi uygulayalım. Beş ilmek olunca hepsini bir seferde ördük ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğerine yine kaydırma yapıyoruz.
2 tane zincir. Önümüzdeki sık iğneye modelimizi uygulayalım. 5 tane ilmek olunca hepsini bir seferde çektik. Ve önümüzdeki sık iğneyi atladık. Diğerine kaydırma yaparak birleştirdik. 2 zincirimizi çektik. Evet, bu sırada bir popcorn, bir eksiltme, bir popcorn, bir eksiltme yapıyoruz. Bir sıra boyunca popcornlarımızı örüp gelelim. Evet, yine bir popcorn, bir sık iğne atlayarak kaydırma yapıp kesme işlemimizi uyguladık ve sonuncu popcornumuzu şu şekilde beraber yapalım. Yine kaydırma yaptığımız yere batarak burada kaydırmamızı yapıyoruz. Ve buradaki zincirin içine batarak yine kaydırma yaparak birleştirip bir zincirimizi çektik. Şimdi burada yine hepsine bir tane batarak bir zincir boşluğuna bir kaydırma yaptığımız ilmeğe hepsine sık iğne yapacağız. Bu sırada yine bir sıra boyunca sık iğnemizi yapalım buraya kadar ve gelelim. Bir sıra boyunca sık iğnemizi yapıp geldik. Buradaki kaydırmamıza da bir tane yapalım. Ve birinci yapmış olduğumuz ilmeğe yine batarak bir kaydırmamızı yapıyoruz. Yine 2 tane zincirimizi çekelim. Ve önümüzdeki sık iğneden yine popcornlarımızı oluşturmaya başlayalım. Evet, 5 tane olunca kapattık. Ve bu sırada da yine bir tane sık iğne atlayıp diğerine batarak kaydırmamızı yapacağız. 2 tane zincirimizi çekip önümüzdeki sık iğneden modelimizi uygulayacağız. Bunu atladık diğerinden. Bu sırada aynı alt sırada olduğu gibi bir popcorn yaptıktan sonra bir sık iğne atlayarak devam edecek. Bu sıramızı da yapıp gelelim. Ne kadar kalacak boşluğumuz? Bir bakalım. Evet, yine bir popcorn yap, bir eksilt olarak örüp geldik. Ve burada önümüzdeki tek kalan sık iğne tepemize atlıyoruz ve kaydırma yaptığımız yere kaydırmamızı yapalım yine. Ve zincir boşluğunun içine de bir tane kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Ve kaydırma yaptığımız yerden yine sık iğnelerimizi yapalım. Bir zincir boşluğuna bir popcornumuzdan sonra yaptığımız kaydırmamıza olacak şekilde hepsine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada da sık iğnemizi yapıyoruz ve görüşüyoruz. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi ördük yine. Ve ilk başta yapmış olduğumuz buradaki zincirden batarak kaydırmamızı yapalım. Ve 2 tane zincirimizi çekip yine bir popcorn, bir eksilt olacak şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Popcornumuzu yapıyoruz. Ve yine bir tane sık iğnemizi atlayarak diğerinden batarak kaydırmamızı yapıp 2 zincir çekerek aynı alttaki 2 sıra gibi
önümüzdeki sık iğneden başlayıp modelimizi yapıyoruz. Daha sonra önümüzdeki sık iğneyi atlayarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyor bu sıramızda. Yine eksiltme işlemimizi yapıyoruz. Önümüzdekini atlayalım. 2 zincir. Evet, bu şekilde yine eksiltme işlemimizi yapalım tepemizde de. Bu sıradan sonra bir bakalım, yine kalan boşluğa düzgün olacak şekilde ayarlayalım. Evet, bu sonuncu popcornu birleştirdikten sonra önümüzde 2 tane sık iğnemiz kaldı. Birini atlayalım ve diğerine kaydırma yapıp sıramızı birleştirelim. Ve burada direkt bu zincir boşluğunun içine batarak kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Ve diğer popcornumuzun tepesine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve zincir boşluğuna ve popcornun tepesine, zincir boşluğuna, hepsine sık iğnemizi yaptık. Bir tane en son bu kaydırma yaptığımız yere. Evet, şimdi buraya kadar ördükten sonra bu ilk başta yapmış olduğumuz zincirimizi yaptığımız yere bir kaydırma yapalım. Ve burada ipimizi keselim. Şimdi burada ipimizi biraz şöyle uzun keselim. Çok fazla da değil, bu kadar yeterli. Ve şimdi tığımızı biz 5 milimle örmüştük. 3,5 milim bir tığ alayım. Fark etmiyor tığ numarası. Sadece daha ince olsun ucu. Daha kolay olur o zaman alması. Ve bu şekilde ilmeğimizi çıkardıktan sonra önümüzdeki sık iğnenin altından içeriye doğru ipimizi çekelim. Diğer sık iğneden şu şekilde dışarı doğru. Diğer sık iğneden içeri doğru. Evet, bir tane atlayarak her sık iğnenin altından ipimizi bir içeri bir dışarı çekiyoruz. Sıra başına kadar. En son içeri çekerek bıraktık. Ve bu şekilde ipimizi büzelim. Birkaç tane daha sık iğne varmış yapmamız gereken. Büzünce belli oluyor zaten kalan sık iğneler. Burada ilk yaptığımızın altından da geçirip diğerinin de içinden geçirerek içeri doğru çekelim ve büzelim. Evet, burada beremizin içine doğru ipimizi çekelim tepe kısmından. Burada düğümleyeceğim artık. İyice sıkıştıralım. Ve burada ilmeğimizin herhangi bir yerinden tığımızı geçirip ilmeğimizi de içinden alalım. Sıkıştırıyorum. Burada bir tane de düğüm atabiliriz. Güzel durmayacaksa atmayın. Ve şu şekilde ipimizin ucunu bu ilmeklerden geçirerek kaybedeceğiz. İçinde yürüterek kaybedelim. Yani fark etmiyor, bu nasıl düzgün görünürse o şekilde kaybedelim. Daha temiz bir görüntü olsun diye bir kez daha düğüm yapabiliriz, sağlam olsun diye burada.
ve içinden yürütüp kaybediyoruz. Kesebiliriz ucunu. Evet, buralarda daha önceden kalmış olan uçlarımız varsa onları da temizleyelim, keselim iyice. Ve ön kısmımızı çevirelim. Evet, bu şekilde tepe kısmımız gayet düzgün, muntazam bir bitiş oldu. Evet, beremizin örülüşü bu kadar. Şimdi bittikten sonra da ben size hem eninin şu şekilde santimini vereyim. Ördüğünüz kişinin başına göre değişir bu ölçüler. Ben kendi başıma göre ölçtüğüm zaman eninin ölçüsü popcorn tepeleriyle beraber 27 santim oldu. Şu şekilde tepe kısmından baş alın bölgesine kadar olan yüksekliği düzeltelim iyice. 21-22 santim oldu. Yani siz de ördüğünüz kişinin başına ölçerek beremizi bu şekilde giydirerek yüksekliği tam ayarlayabilirsiniz. Burada arttırma düz ördüğümüz kısmı 1-2 sıra daha düz örerek uzatabilirsiniz bu kısmı, genişliğini. Daha kısa istiyorsanız da azaltarak ördüğümüz sıra sayısını burada altta azaltarak ayarlayabiliriz. Şimdi ön kısmına kasketini öreceğim ben. Kasketini örmeye başlayalım. Evet, kasketimizi örmeye başlayalım. Şimdi burası başlangıç ve bitiş noktamız. Şurada ince bir çizgi halinde görünen yer. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Çok da fark edilmiyor ama bu kısmımızı arkaya gelecek şekilde şu şekilde ortalayalım. Ve ön kısmını çevirelim şimdi. Buradan şu şekilde ölçelim. 22 santim. Şu 22 santim olan yere bir işaret takalım. Siz de kendi alnınızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz bu uzunluğu. Ve burada ilk başladığımız yere de bir tane işaret koyalım. Yani bu 20, 21, 22 kendi alnınıza göre değişir. Yine 5 milim tığımızı aldık. Şu şekilde kasketimizi çevirdik. Ve ipimizi burada ilk yer belirleyicimizi taktığımız işaretimizi çıkaralım. Ve şu şekilde tığımızı takıp bir ilmek oluşturalım. Ve bu ipimizi bu şekilde etrafında 2 kez döndürelim. Ve buraya bir zincir çekiyoruz. Evet, zincir çektiğimiz yere bir tane de sık iğne yapalım. Ucumuzu da içinden yürütüyoruz. Ve şurada bir ilmeğimiz görünüyor. Buna da sık iğne yapıyoruz. Çok arttırmamaya dikkat edelim sayıları. Hepsine birer tane. Bir kesik yere, bir sivri yere, bir kesik yere, bir sivri yere olacak şekilde sık iğnelerimizi yapalım.
Yani nasıl daha düzgün oluyorsa o şekilde ayarlayalım. Şu iki kanadından batınca daha düzgün görünecek. Evet, burada işaret koyduğumuz yere kadar bu şekilde bir kesik yere bir tepesine dek gelecek şekilde her model için iki tane sık iğnelerimizi yapıp buraya kadar örüp gelelim. Evet, ben sık iğnemizi yaptım. Benim ördüğüm iple benim ördüğüm tığ numarasıyla 26 tane sık iğne oldu. Şuradan yer belirleyicimizi çıkaralım. Bu arada bu tepeleri de saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26. Alttaki ilmeklerle sıralarla aynı sayıda olmasına dikkat edin. Şimdi burada bir tane zincir çekip modelimizi çeviriyoruz. Ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak arka kanatlarına batıp sık iğne yapacağız burada. Yine lastik örer gibi arka kanatlarına batarak yapıyoruz. Evet, bu şekilde hepsinin böyle iki kanadına değil arka kanadına batarak bir sıra boyunca sık iğnemizi yapalım. Yavaş da anlatayım biraz. Şöyle tek ilmeğine tutturuyoruz, arka ilmeğine. Evet, bu şekilde burada ilk başladığımız yere kadar arka kanatlarından batarak sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, hepsinin arka kanadından batarak sık iğnelerimi yaptım. Burada da 26 tane sık iğnemiz oldu şu an. Ve burada 26. sık iğnemizi yaptığımız boşluğa yine arka kanadından batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu kenarımın genişlemesini istiyorum. Bu kenarımın düz bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim ve yine önümdeki ilmekten başlayarak bu sırada da arttırmayacağım. Arka kanatlarına yine batarak birer tane hepsine sık iğne yapacağım. Diğer kenara gelene kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Burada yine bu sonuncuya da arka kanadından batıp bir tane yapacağım. Burada arttırma yapmayacağım. Bu kenarda iki tane batıyorum. Bu kenarda bir tane batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Dönüp geldiğimizde yine burada arka kanadına batıp bir sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincirimizi yapıp çeviriyoruz. Ve birinci sık iğnemizin arka kanadından başlayarak hepsine burada birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kenara gelince buradaki kenarda yine bu sonuncuya arka kanadından batarak iki tane sık iğne yapacağım bu kenarda tekrar. Evet, bu şekilde birkaç sıra örelim. Kaç sıra ördüğümü örüp geldikten sonra söyleyeyim. Gidiyoruz. Burada bir tane batıyoruz. Dönüyoruz. Burada iki tane batıyoruz. Bu şekilde birkaç sıra örelim. 4-5 sıra örelim yani. Bu sıradan sonra kaç sıra ördüğümü yapıp geldikten sonra size söyleyeyim. Evet, bu şekilde bu lastiğimiz 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra olana kadar ördüm. Siz isterseniz arttırıp eksiltebilirsiniz daha da. Gördüğünüz gibi bu köşemiz bu şekilde genişledi. Bu köşemiz düz bir şekilde indi. Şu şekilde genişliğini ölçtüğümüz zaman 5 santim oluyor. Enini de ölçtüğümüz zaman 17 santim kaldı. Şimdi bu ipimizi iç tarafına çekerek ya alt tarafında bu sonuncu sık iğne sırasının içinden yürüterek kaybediyoruz. Bu şekilde içinden geçire kaybedelim. Yani
bu şekilde içinden yürüterek kaybediyoruz. Bu ucumuzu da. Şimdi bu kenarımızı bu şekilde tutunca şöyle yukarıya doğru kıvıracağız. Tabi başımıza takıp bakacağız nasıl daha düzgün oluyor bu genişliği. Ve buraya bir çiçek dikeceğim ben. Ve şapkamızın bitmiş haliyle görüşeceğiz. Evet, uçlarımızı temizleyip buraya da çiçek modelimizi dikip buraya dikecek olduğum çiçek modelinin yapılışı da kanalımda var. İzlemek isterseniz. Ve şapkamızın, beremizin bitmiş haliyle görüşelim. Evet, çiçeğimizi de diktim. Bu şekilde oldu beremiz, şapkamız. Gayet güzel bir şapka oldu. Ek yerimiz arkada kaldı. Tepe kısmımız bu şekilde. Eğer siz isterseniz bu tepe kısmına da bir çiçek dikebilirsiniz. Bu popcornlar da çiçek gibi görünüyor ama ya da isterseniz düğme dikebilirsiniz. Hem buraya hem buraya aynı düğmeden dikebilirsiniz. Ben bu şekilde çiçek diktim bu beremize. Ve çok güzel bir beremiz oldu. Evet, beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda Dağ'ın el işleri, kanallarımın, sayfalarımın isimleri. Evet, çok güzel, çok kullanışlı bir şapkamız, beremiz oldu. Çok şık. Tabii başıma giymeyince burada yeteri kadar açıklayıcı bir görüntü olmuyor ama gayet güzel, şık duruyor başa giyildiği zaman da. Evet, başka tariflerde, başka kanalımda bir sürü çanta, bere, şapka tarifleri bulabilirsiniz. Bu arada ziyaret ederseniz memnun olurum. Görüşlerinizi bekliyorum. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.